MotoGP kariyerindeki ilk sezonunu geçiren Toprak Razgatlıoğlu için İtalya Grand Prix'sinin sıralama günü oldukça zorlu geçti. Mugello gibi yüksek hızların ve cesaretin ön plana çıktığı bir pistte mücadele eden milli sporcumuz, sıralama turlarının son bölümünde yaşadığı kazayla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Son viraja yaklaşırken motosikletinin kontrolünü kaybeden Toprak, asfaltla buluşurken hem önemli bir zaman kaybetti, hem de yarış öncesi moral açısından ciddi bir darbe aldı. MotoGP'de henüz öğrenme sürecinin devam ettiğini her fırsatta dile getiren temsilcimiz için bu kaza yalnızca bir düşüşten ibaret değildi. Çünkü yaşanan olay, hafta sonunun geri kalanında motosiklete olan güvenini de etkileyebilecek teknik bir sorunun işaretiydi. Kazanın ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Toprak Razgatlıoğlu, olayın kendi sürüş hatasından kaynaklanmadığını net bir şekilde ifade etti. Deneyimli sürücüye göre sorun, MotoGP motosikletlerinde kullanılan ön yükseklik aygıtının olması gerektiği gibi devreden çıkmamasından kaynaklandı. Bu sistem normal şartlarda belirli bir noktadan sonra otomatik olarak eski konumuna dönüyor. Ancak Toprak'ın açıklamalarına göre Mugello'da işler planlandığı gibi gitmedi. Sistem düzgün çalışmayınca motosikletinin ön tarafında beklenmedik bir davranış ortaya çıktı. Bu da yüksek hızlarda sürücünün kontrolünü ciddi şekilde etkiledi. Özellikle MotoGP gibi saniyelerin ve milimetrik hareketlerin belirleyici olduğu bir kategoride, böylesine küçük görünen teknik aksaklıklar büyük sonuçlar doğurabiliyor. Toprak'ın en çok dikkat çeken açıklamalarından biri, ön tekerleğin düzlükte kilitlenmesiyle ilgiliydi. Normal şartlarda sürücüler, ön lastiğin frenleme anlarında kilitlenmesi riskine karşı mücadele ederler. Ancak düzlükte yaşanan bir kilitlenme, son derece sıra dışı bir durum olarak kabul ediliyor. Temsilcimiz de bu nedenle yaşananları anlamakta zorlandığını söyledi. İlk frenleme noktasında sorunun çözüldüğünü düşündüğünü belirten Toprak, daha sonra sistemi tekrar kontrol etmeye çalıştı. Ancak yüksek hız bölümünde ön tarafın kontrolünü kaybettiğini ifade etti. MotoGP motosikletleri saatte 350 kilometreyi aşan hızlara ulaşırken, sürücünün ön taraftan aldığı geri bildirim hayati önem taşıyor. Bu güven hissinin kaybolması ise, sürücünün limitlerde sürüş yapmasını son derece zorlaştırıyor. Kazanın ardından en büyük üzüntülerden biri, motosiklette oluşan ağır hasardı. Toprak Razgatlıoğlu, yaşadığı olayın ardından büyük bir öfke duyduğunu gizlemedi. Çünkü kaza yalnızca zaman kaybı anlamına gelmiyordu. Aynı zamanda takımın gece boyunca motosikleti yeniden hazırlamak için yoğun bir çalışma yürütmesi gerekiyordu. MotoGP'de her detayın önemli olduğu düşünüldüğünde, teknik ekibin enerjisini performans geliştirmek yerine hasar onarımına harcamak zorunda kalması da önemli bir dezavantaj oluşturuyor. Toprak'ın çok aptalca bir kaza ifadesini kullanması da yaşadığı hayal kırıklığının boyutunu ortaya koyuyor. Bir sürücü için kontrolü dışında gelişen teknik bir problem nedeniyle yarış öncesi böylesine büyük bir darbe almak, psikolojik açıdan da kolay kabul edilebilecek bir durum değil. Toprak'ın bu sezon yaşadığı en büyük değişimlerden biri, lastik karakteristiği oldu. Dünya Superbike Şampiyonası'nda yıllarca Pirelli lastikleriyle yarışan milli sürücümüz, MotoGP'de Michelin lastiklerine uyum sağlamaya çalışıyor. Ancak bu geçiş, dışarıdan göründüğünden çok daha karmaşık bir süreç. Her lastiğin farklı çalışma sıcaklığı, farklı tutunma seviyesi ve farklı sürüş tekniği gereksinimleri bulunuyor. Toprak da açıklamalarında, Michelin ön lastiğini hala öğrenmeye devam ettiğini açıkça belirtti. Özellikle frenleme ve viraj girişlerinde, ön lastiğin verdiği hissiyatın alışık olduğu yapıdan farklı olması, limitleri zorladığı anlarda ekstra dikkat gerektiriyor. Mugello'da yaşanan olayda, bu uyum sürecinin henüz tamamlanmadığını gösteren en önemli örneklerden biri oldu. Toprak'ın açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan biri, Yamaha'nın ön tarafına duyduğu güvensizlik oldu. Özellikle Mugello gibi hızlı ve uzun viramlara sahip bir pistte, sürücünün ön lastiğe güvenmesi büyük önem taşıyor. Ancak milli sürücümüz, motosikleti yatırdığı anlarda, istediği hissi alamadığını söyledi.
Bu durum yalnızca hız kaybına yol açmıyor. Aynı zamanda sürücünün risk alma kapasitesini de ciddi şekilde sınırlandırıyor. Bir MotoGP sürücüsü ön lastiğin tutunacağından emin değilse, doğal olarak fren noktalarını erkene çekiyor ve viraj girişlerinde daha temkinli davranıyor. Sonuç olarak, tur zamanları da olumsuz etkileniyor. Toprak'ın bu açıklaması, Yamaha ile uyum sürecinde çözülmesi gereken en kritik alanlardan birinin ön taraf hissiyatı olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor. Mugello pisti, sürücülerden yüksek cesaret isteyen bölümleriyle ünlü. Özellikle uzun ve hızlı virajlarda motosikletin dengesi büyük önem taşıyor. Toprak Razgatlıoğlu da yarış sonrasında bazı bölümlerde ilerleme kaydettiğini söylese de, özellikle 8 ve 9 numaralı virajlarda ciddi zaman kaybettiğini itiraf etti. Bu iki viraj, motosikletin uzun süre yatık kaldığı ve ön taraf hissiyatının belirleyici olduğu bölümler arasında yer alıyor. Eğer sürücü burada motosiklete güvenmezse, birkaç onda saniyelik kayıplar kaçınılmaz hale geliyor. MotoGP'de ise birkaç onda saniye, bazen 5 ya da 6 sıra geriye düşmek anlamına gelebiliyor. Bu nedenle Toprak'ın işaret ettiği bu bölüm, yalnızca Mugello hafta sonu için değil, sezonun geri kalanı açısından da önemli bir gelişim alanı olarak dikkat çekiyor. Yaşanan tüm problemlere rağmen Toprak, sprint yarışını önemli bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirdi. Yarış boyunca motosikletin davranışlarını daha iyi anlamaya çalıştığını belirten temsilcimiz, özellikle frenleme sırasında ön lastiğin verdiği tepkileri analiz ettiğini söyledi. İlk turlarda zorlanan Toprak, yarış ilerledikçe motosikleti daha kontrollü kullanmaya başladığını ifade etti. MotoGP'de başarılı olmanın yolu yalnızca hızdan değil, aynı zamanda motosikletin sınırlarını doğru anlamaktan geçiyor. Bu nedenle her tur, her frenleme noktası ve her viraj sürücüye yeni bilgiler kazandırıyor. Sprint yarışında elde edilen veriler de takım açısından oldukça değerliydi. Çünkü pazar günkü ana yarış öncesinde yapılacak ayarlar için önemli geri bildirimler sağlandı. Toprak Razgatlıoğlu'nun açıklamalarının son bölümünde dikkat çeken nokta ise beklenti seviyesi. Milli sürücümüz gün içerisinde ilerleme kaydetmesine rağmen bunun henüz yeterli olmadığını açıkça söyledi. Özellikle Yamaha'nın deneyimli isimlerinden Alex Rins'in seviyesine ulaşabilmek için daha fazla çalışması gerektiğini kabul etti. Bu yaklaşım, Toprak'ın kariyeri boyunca sergilediği mücadeleci karakterin de bir yansıması. Yaşanan kazalar, teknik problemler ve uyum süresindeki zorluklar, onun hedeflerini değiştirmiş değil. Mugello hafta sonu birçok açıdan zor geçmiş olabilir. Ancak MotoGP gibi dünyanın en rekabetçi motosiklet şampiyonasında başarıya ulaşmak için bu tür süreçlerden geçmek kaçınılmaz. Toprak şimdi gözünü önündeki yarışlara çevirmiş durumda ve her geçen hafta daha güçlü olmayı hedefliyor.